1244 yılının Konya'sı. Bir adam var. Sabahın erken saatlerinde kalkıyor. Her sabah olduğu gibi öğrencilerine ders vermeye hazırlanıyor. Cami tıklım tıklım dolu. Herkes onu dinlemek, onun ilminden bir parça alabilmek için geliyor. Adam konuşuyor. İnsanlar hayranlıkla başlarını sallıyorlar ve "Evet hocam, evet hoca efendi, anlıyoruz." diyorlar. Ve o adam tam o kalabalığın ortasındayken içinden sessizce şunu geçiriyor: "Kimse beni görmüyor." Bu adam Rumi'ydi. Henüz 36 yaşında, Konya'nın en tanınan, en saygı duyulan bilgini. Görülüyordu, hem de çok görülüyordu ve tam da bu yüzden yapayalnızdı. Ben Yaprak, Pusula'ya hoş geldiniz. Bugün sana görülmekten bahsedeceğim. Aslında daha doğrusu görülmeyi deliler gibi isterken görülmekten kaçma çıkmazımızdan bahsedeceğim. Rumi bize bu konuda tam 800 yıl önce söylenmesi gereken her şeyi söylemişti. Sadece bugüne kadar kimse o dili modern psikolojiye tercüme etmedi. O sabah Konya'nın çarşısında ansızın bir yabancı belirdi. Şemsi Tebrizi. Kimse onu tanımıyordu. Nereden geldiği de belirsizdi. Yaşlıydı, hırpani görünümlüydü. Hiç de alışılmış bir hoca suretinde değildi. Rumi'ye doğru yürüdü ve herkesin ortasında o tehlikeli soruyu sordu: Muhammed mi büyük, Bestami mi? Dönem için sarsıcı, bıçak sırtı bir soruydu. Rumi bir bilgine yakışacak şekilde ölçülü, akademik ve güvenli bir cevap verdi. Şems ise aldığı cevabın ardından arkasını döndü ve gitti. Ama o kısacık anda bir şey değişti. Rumi'nin talebeleri o gün hocalarının yüzünde daha önce hiç şahit olmadıkları bir ifade gördüler. Bu bir şaşkınlık değildi. Bu katkısız bir tanınma anıydı. Sanki Rumi, Şems'in gözlerinde ilk kez kendi gerçekliğini izlemişti. Günler geçtikçe Şems çıkıp gelmeye devam etti ve Rumi o günden sonra bambaşka bir kapıdan geçti. Ders vermeyi bıraktı. Odasının kapılarını kapattı ve Şems'le baş başa oturdu. Saatler saatleri, günler günleri kovaladı. Talebeler dışarıda çaresizce bekliyor, hocamıza ne oldu diye fısıldaşıyorlardı. Gerçekte ne mi olmuştu? Rumi hayatında ilk kez gerçekten görülüyordu. Sonra Şems geldiği gibi ansızın kayboldu. Nereye gittiğini, başına ne geldiğini bugün hala tam olarak bilmiyoruz. Belki kaçmıştı, belki de öldürülmüştü. Tarihin o sayfası bizim için hep eksik kaldı. Ama bildiğimiz çok net bir şey var. O kırılmadan sonra Rumi yazmaya başladı. Durdurulamaz, dinmez, adeta çılgın bir nehir gibi yazdı. Ve Mesnevi'nin satırlarına ilk olarak şu çığlıkla başladı: "Bişnevin ne için şikayet mikunet. Dinle bu neyi, nasıl anlatıyor ayrılık acısını." Ne dediğimiz şey aslında nedir? Kamışlıktan kesilip alınmış basit bir kamış parçasıdır. Bir zamanlar toprakla bağı vardı, kökleri vardı, ait olduğu bir yer vardı. Sonra oradan kesildi, koparıldı ve şimdi tam o kesilen yerden, canının yandığı yerden ses çıkarıyor. Rumi bize şunu fısıldıyor: ses yaranın içinden gelir. Bağlantı o büyük kopuşun içinden doğar. Ve görülme arzusu tam da görülmediğin, terk edildiğin o derin noktada büyür. Bu metafor sadece edebi bir şiir değil.
Modern psikolojinin 800 yıl sonra bilimsel makalelerle kanıtlayacağı o büyük özettir. Gelin şimdi o bilimsel dünyaya 1985 yılına gidelim. Psikolog Daniel Stern annelerle bebekleri arasındaki o sessiz bağı saatlerce kaydeder ve analiz eder. Ortaya nasıl sonuçlar mı çıkıyor? Hadi bakalım. Bebek henüz konuşamıyor, kelimeleri bulamıyor ama içinde çok güçlü bir ihtiyaç taşıyor, görülmek. Bebek sevinçle zıpladığında anne aynı ritmi bir gülümsemeyle karşılıyor. Bebek ağladığında annenin yüzü de aynı çaresiz ifade ile karşılaşıyor. Stern buna attunement yani uyumlanma dedi. Ve bu uyum sayesinde bebek hayata dair ilk büyük güvenini kazanıyordu. Ben varım ve ben var olduğumda dünya başıma yıkılmıyor. Peki ya o uyum hiç kurulmadıysa? Anne bedenen oradayken zihnen başka bir yerdeyse, bakıyor ama görmüyorsa, ya da baktığında yüzü donuk duvar gibiyse, işte o zaman bebek hayatı boyunca peşinden gelebilecek 2 şeyi aynı anda öğreniyor. Birincisi görülmek istiyorum. Bu ses içimizde hiç susmuyor. Görülmek istiyorum, görülmek istiyorum. İkincisi ise eğer görülürsem bir şeyler kırılacak. Bir şeyler ters gidecek. Ya hayal kırıklığına uğrayacağım, ya yeterince iyi olmadığım anlaşılacak ya da o gözlerin içinde kaybolup gideceğim. Ve bu 2 çelişen ses biz büyüdükçe bizimle birlikte yürümeye devam eder. 30 yaşında da, 40 yaşında da, 50 yaşında da içimizde aynı fısıltı devam eder. Görülmek istiyorum ama görünürsem. Winnicott bu durumu ayna teorisiyle açıklıyor. Anne bebeğe bir ayna tutar der. Bebek annesinin gözlerinde kendini bulur. Ama o ayna çatlaksa bebek bir süre sonra kendi yüzünü aramaktan vazgeçer ve annesinin yüzünü okumaya başlar. Şu an nasıl görünürsem daha az tehlikeli olurum. Hangi halim onu rahatsız etmez? Ne hissedersem sevilmeye devam ederim. İşte tam bu noktada insanın maalesef özü kaybolur. O çocuk büyüdüğünde birisi ona dönüp de nasılsın diye sorduğunda kendi içine bakmaz, karşısındakinin duymak istediği beklentiyi arar durur. Ve şimdi Rumi'ye uyarlayalım bunu. Öğrencileri Mevlana'ya baktıklarında ne görüyorlardı? Büyük hocayı, bilgeyi, o güvenilir ve sarsılmaz figürü görüyorlardı büyük ihtimalle. Yani sadece onun dışarıdaki kabuğunu, rolünü görüyorlardı. Ve Rumi o hayranlık dolu rolün içinde aslında çatlak bir aynaya bakmaktaydı. Kendini aramıyor, öğrencilerinin beklentilerini okuyordu ta ki Şems gelene kadar. Şems ona çok farklı baktı. Ona ne büyük hoca muamelesi yaptı ne de onu sıradanlaştırdı. Şems Rumi'nin içindeki o derin suskunluğu öyle bir yerden gördü ki o sustukça onunla kalmayı seçti. Winnicott'ın bahsettiği o nadir ve şifalı an gerçekleşti böylece. Bir başkasının varlığında korkmadan yalnız kalabilmek. Rumi ilk kez o odada kendini aradı ve buldu. Şimdi biraz sana, biraz bize gelelim. Geçen hafta belki de bir kahvede biriyle oturuyordun, bir arkadaşınla oturuyordun ya da telefonla konuşuyordun. Bir ara içinden geçen çok gerçek, çok çıplak bir şeyi paylaştın. Karşındaki kişi belki hiç cevap vermedi. Belki sadece dedi.
sanki sana böyle önemsenmiyormuşsun gibi geldi. Aaa, belki de telefonuyla ilgilenmeye devam etti ve o an tanıdık bir sızı geçti içinden. Neden söyledim ki şimdi bunu? Brené Brown buna vulnerability hangover yani göründükten sonraki utanç der. Çok paylaştım, çok fazla konuştum, zayıf göründüm. Bir daha asla yapmayacağım. His. Hemen o his nasıl bizi daha küçük, eee, daha masum bir yerden konuşuyor, oradan yakalıyor. Fark ediyor musunuz? Yetişkin bir his değil bu. Daha küçük, utangaç, saklanmaya çalışan bir yerden. Ve fark ettim ki bu utanç her zaman karşı taraftan gelen bir hayal kırıklığından kaynaklanmıyor. Çoğu zaman sadece görülmüş olmanın yarattığı o çıplaklık hissinden. Karşındaki insan mükemmel bir tepki vermiş olsa bile bazen arkana bakmadan kaçmak isteyebilirsin. Çocuklarda bunu çok görürüz. Bazen sadece onunla ilgilenildiği zaman yüzlerini kapatırlar, annelerinin arkasına kaçmaya çalışırlar, saklanmaya çalışırlar. Hatırladınız mı? Bu çok insani bir şey. Gerçekten görülmek modern insan için, çok yabancı, çok ürkütücü bir deneyim aslında. 1999 yılında yapılan bir araştırmada insanlara şu soruluyor: Bugün toplantıya girdiğinde yüzündeki o gerginliği kaç kişinin fark ettiğini düşünüyorsun? Katılımcıların neredeyse hepsi, "Herkes fark etti." diyor. Araştırmacılar dönüp toplantıdaki diğer insanlara soruyorlar, ve cevap, kimse fark etmemiş. Psikolojide buna spotlight efekt deniliyor. Yani reflektör yanılsaması diyoruz. Üzerimizdeki o devasa spot ışığı aslında sadece kendi zihnimizin içinde yanıyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Görülme korkumuz çoğu zaman dışarıda var olmayan hayali bir tehditten besleniyor. Ve görülme arzumuz gerçek anlamda fark edilmekle değil, vitrindeki bir onaylanma ihtiyacıyla karıştırılıyor. Şimdi dur ve şunu bir düşün. Beni kimse görmüyor diye hayıflanırken aslında içten içe neyi arıyorsun? Bir takdir mi? Bir onay mı? Yoksa varlığının hiçbir maske olmadan kabul edildiği saf bir ayna mı? Bu sorunun cevabı sana kendin hakkında çok şey söyleyecek. Biliyor muydun? Rumi aslında Mesnevi'yi yazmayı hiç istememiş. Ne kadar büyük kaybımız olurdu düşünsenize eğer yazmasaydı. Hüsamettin Çelebi onu adeta zorlamış, günlerce ısrar etmiş bunun için ve Rumi bir gün sessizce cebinden bir kağıt parçası çıkarıyor. O meşhur ilk 18 beyit zaten çoktan yazılmış. Ne zaman, hangi ara yazdığını kendisi bile bilmiyor belki. Çünkü ses zorlamayla değil, içerideki o hazineden, kendiliğinden akıyor, kendiliğinden geliyor. Ama o sesin dışarı çıkabilmesi için hayatta bir şeye ihtiyaç duyarız. Bir şemse. Seni sosyal medyadaki profillerinden, işindeki ünvanlarından, ya da büründüğün rollerden değil, içindeki o kimsesiz suskunluğundan duyabilen, görebilen birine ihtiyaç duyarız. Bu kişi belki bir terapisttir. Belki kadim bir dosttur. Belki bir kitabın tek bir satırı, belki de kim bilir tam şu an izlediğin bu video. Sana gitmeden önce bir soru sormak istiyorum. Cevabını bana değil, kendine, kendi içine dönerek ver. Hayatında seni gerçekten gören tek bir kişi bile var mı? Rollerini değil ama suskunluğunu okuyabilen. Eğer varsa
En son ne zaman tüm maskelerini indirip ona göründün? Eğer yoksa belki de hayatta köşe bucak kaçarken asıl aradığın şey tam olarak budur. Ney kamışlıktan koparıldığında canı yanmıştı. Ama o eşsiz ses tam da o kopuşun yarasından doğdu. Belki de senin gerçek sesin de tam oradadır. Görüşürüz.